Merhaba arkadaşlar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugün yine yaptığım çok güzel scrunchie toka modelini paylaşacağım sizlerle. Şöyle yakından göstereyim. Her iki renge de çok yakıştı. Boncukları sonradan dikmiyoruz. İşlerken içinde birlikte işliyoruz. Buyurun birlikte başlayalım. Şimdi bu renk ipi kullanacağım. Gördüğünüz gibi iki tane tığ var önümde. Bir normal işlemek için olan tığ, diğeri ise ince uçlu bir tığ. Önce boncukları 19 tane boncuğu ipe geçiriyorum. Boncuğun 20 tane de geçirebiliriz hatta. Fazla olması problem değil. Eğer fazla gelirse toka bittikten sonra zaten kesince onlar ipten çıkacaktır. Şöyle göstereyim. Tığ boncuğun deliğinden geçiriyorum. İnce uçlu tığ. Şöyle. Ve ipi tutuyorum. Çekiyorum. Boncuk ipe geçmiş oluyor böylece. Aynı işlemi tekrar ederek 20 tane boncuk geçireceğim ipe şimdi. Evet, 18 tane boncuk geçirdim. Boncukları alırken şöyle deliğinin biraz geniş olmasına dikkat ederseniz işiniz kolay olur. Tığla olmuyorsa iğneyle de yapabilirsiniz tabii ki. İpi iğneye geçirip iğneyle de şöyle içinden geçirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Daha kolayınıza geliyorsa şu şekilde. Ama boncuğun dediğim gibi deliğinin biraz geniş olması iyi olur. Çünkü birazdan içerisinden zincir geçireceğiz. İşlemi tekrar göstermek istiyorum. Şöyle boncuğun içerisinden tığ geçiriyoruz önce. İpi tutuyoruz ve çekiyoruz. Dediğim gibi iğne ile de yapabilirsiniz bu işlemi. Şöyle iğnenin deliğinin biraz geniş olması gerekiyor. Evet, şimdi ipin üzerinde 20 tane boncuk var. Bunlar işlerken engel olur mu falan diye düşünmenize gerek yok. Şöyle geriye doğru ipi çekerek boncukları ilerleterek işleyeceğiz. Evet, şimdi sihirli düğüm ile başlıyorum. Tokayı alıyorum. Tokayı istediğiniz büyüklükte tabi seçebilirsiniz. İpi arka tarafta tutuyorum. Tığ ön tarafa alıp alttan geçiriyorum. Ve şöyle iki ilmeği birden alıyorum. Tekli trabzan yaparak lastiğin bütün etrafını işleyeceğim. Tığ doluyorum. Alttan alıyorum. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı izleyen, beğenen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Henüz abone olmayanları lütfen abone olur ve videolarımı beğenir. Yorum yazarlarsa herhangi bir emoji de gönderebilirsiniz. Bunların bana çok faydası olacaktır. Bu şekilde yeni videolar koymaya devam edebilirim. Videolarımı çok fazla kesmeden yapıyorum. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarıma kolay olsun diye. Şimdi bu tekli trabzanla
Lastiğin bütün etrafını yapacağım. İşlerken dediğim gibi boncukları şöyle ipin gerisine doğru ilerletirsiniz. Hiçbir zorluk çıkarmıyor elinize. Evet, gördüğünüz gibi bütün etrafı bitti. Ancak biraz daha geriye doğru çekerek daha fazla ilmek aldım. Ne kadar çok ilmek yaparsanız o kadar çok da çiçek yaparsınız. Tabii saçınıza ağırlık yapacağını da düşünmeniz lazım. Çok fazla çiçek olunca. Zaten şöyle 2 defa dolayınca oldukça volümlü oluyor. Gördüğünüz gibi. Biraz sonra saçta da göstereceğim. Evet. Bu sıramız bitti. Şimdi ilmeği buradan birleştiriyorum. Şöyle düzgün bir şekilde. İpin ucunu kesmedim. Çünkü biraz sonra diğer ucuyla birlikte düğüm yapacağım. Ondan sonra keseceğim. Şimdi 12 tane zincir çekiyorum. Zincir. Bir tane boncuğu getiriyorum şimdi tığın ucuna kadar. Burada tekrar ince tığımı alıyorum. Bakın zincirimiz burada. Boncuk şöyle geliyor. Şuradan gelip ince tığla zincirin ucunu çekeceğim. Ve böylece zinciri boncuğun içerisinden geçirmiş oluyorum. Tekrar göstereyim işlemi. Zincirin içerisinden kalın tığı çıkardım. Boncuğu yaklaştırıyorum. Burada. Şu taraftan, üst taraftan tığ batırıyorum ve ipi çekiyorum. Zincirin ilmeğini. Şöyle çıkarıyorum. Boncuğumuz şimdi zincirin üzerinde. Geri kalın tığımı alıyorum. Zinciri şöyle boncuğun etrafından geçirerek yarıya kadar diğer tarafla birleştiriyorum. Şimdi tekrar 5 zincir daha çektim. Zinciri şimdi bu tarafla birleştireceğim. Şöyle alttan da geçirebiliriz. Hiç problem değil. Veya ilmeğin içerisinden de geçirebiliriz. Bakın süper düzgün ve sağlam bir şekilde boncuk zincirin içerisine yerleşti. Arkadan da böyle görünüyor. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan. Tığı şöyle geçiriyorum zincirin altından. Bir,
2. 2 zincir çekiyorum. Bir, iki zincir, iki tane ikili trabzan. Bu tokalarda çiçeği 6 yapraklı yaptım. Gördüğünüz gibi 5 yapraklı da yapabiliriz ama hem daha az ağır olur. Tercihinize kalmış bir şey. Altı bu şekilde görünüyor. Ve yine 2 zincirle aşağı doğru bağlıyorum. Ve şuraya bağlayacağım. Çünkü bu çiçeği beşli tutacağım. Evet. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 2. Şuradan 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Daha az seyrek yapmak istiyorsanız çiçekleri 5 ilmek sonra. Dikkat edin, şöyle zincir dönüyor. Çok fazla dönmemiş olsun. Bu şekilde tutturuyorum. Arkadaki zincir, şu zincir daha uzun. Buradaki kısa. Şimdi tekrar 12 tane zincir çekiyorum. Dediğim gibi şöyle zincir tutarak işleyebilirsiniz. Evet. Şimdi sonuncu 2 zincir şuraya bağlıyorum. Tığı geçiriyorum. İpi çekiyorum. Şöyle içinden geçiriyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Buraya gelince şöyle biraz elinizde tutun çiçeği. Eğer tokat çevrildiyse geri çevrilsin. Yoksa biraz dolanıyor. Şöyle. Evet. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bu sonuncu çiçek. Ancak arada 8 tane yer değil 6 tane yer var. Onun için 3 tane sayıyorum. 1 2 3. Buradan birleştireceğim. Şimdi buraya kadar sık iğne yapıyorum. Ve kesiyorum ipi.
Tokamız bitti. Şimdi önceki ipin ucunu bununla düğümlüyorum arkadan. Arkadan önden görünüşü gördüğünüz çok güzel oldu. Çok düzgün. Bu arada lütfen tekrar hatırlatayım. Abone olmayı, beğenmeyi, videolarımı paylaşıp yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde devam ederse ben de video koymaya devam edebilirim. Şuradan kesiyorum ipin fazlasını. Bu renkte gördüğünüz gibi çok güzel oldu beyaz boncukla. Şöyle dönen çiçekler varsa onları çevirebilirsiniz. Zaten saçınıza takıldığında da biraz dönecektir. Birazdan saça takılmış şeklinde göstereceğim. Bu tokada 20 tane boncuk takmıştım. Bakın boncuklar arttı ipin içerisinde. İpin üzerinde 4 tane boncuk kaldı. Diğer tokalarda zaten 19 taneydi. Yani burada 3 tane daha eksik kullanmış olduk. Bunları başka bir tokada, başka bir modelde kullanabileceğiz. Küçük bir pakette 120 tane boncuk vardı. Her yerde bulabilirsiniz. Sadece dikkat edeceğiniz şey deliklerinin biraz geniş olması. Tığ ya da iğneyi geçirebilmek için. İstediğiniz renkte, istediğiniz büyüklükte boncukları böyle kullanabilirsiniz. Çok şık oldu tokalar gördüğünüz gibi. İkiye katlanınca saçta volümü daha da artacak. Şu şekilde. Bu üç renge de çok yakıştı. Beyazı gelin topuzlarında bile kullanabilirsiniz. Eğer kuaföre gidemezseniz korona sebebiyle. Güzel, şık gideceğiniz yerlerde gayet güzel duracaktır saçınızda her üçü de. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacaklara çok başarılar diliyorum şimdiden. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.